Aziz Peder, özgürlük sizi bekliyor. Ne duruyorsunuz? Yoksa çıkmayı düşünmüyor musunuz? Kapat kapıyı. Biz çıkmıyoruz. Nasıl yani? Biz zulümle yönetilen bir dünyaya seyirci olmaktan, çaresiz eli kolu bağlı kalmaktansa, demir parmaklıklar ardında tıkılıp kalmayı yeğliyoruz. Yani şimdi çıkmayacak mısınız? Tanrı'nın adaletini yeryüzünde görmediğimiz müddetçe hayır. Şimdi kapat kapıyı ve işine bak. Devletlüm, zindanda mahkum olan iki papaz, ferman çıkardığınız aftan yararlanıp dışarı çıkmak istemiyor. Nedenmiş o? Zulümle yönetilen bir dünyada yaşamak istemiyoruz diyorlar. Getirin bakalım huzura. Dertleri neymiş? Anlayalım bir hele. Emir, devletli sultanımındır. Durun bakalım. Böyle nereye gidiyorsunuz? Padişah Efendimiz Hazretleri bu iki mahkumu görmeyi diledi. Onları huzura götürüyoruz. Peki o halde. Geçin. Ne o papaz efendi, sizi şaşırtan nedir? Kusurumuzu bağışlayın. Sizi hünkârın huzuruna çıkartacağız demişlerdi. İşte huzurundasınız. Konstantin'in fatihini bir bahçede, günlük giysiler içinde bahçıvanlık yaparken beklemiyorduk efendim. Şaşkınlığımız bundan. Ah, fatihlik bizim mesleğimiz değil, idealimizdir. Bahçıvanlık da kendimize seçtiğimiz meşgalemiz. Bizleri serbest bıraktığınız için size şükran borçluyuz. Duyduğumuza göre sizin suçunuz diğer suçlularınkinden farklıymış. Siz neden mahkum oldunuz? Biz Bizans'ın en ileri gelen papazlarıydık. Kralın zulmünden, işkencelerinden, yaptığı rezaletlerden dolayı kendisini ikaz ettik. Akıbetinin kötü olduğunu, böyle devam ederse devletinin çökeceğini söyledik. O da bu sözlerimizi dikkate almak yerine bizi hapse attırdı. Peki bizim devletimiz için ne düşünüyorsunuz? Sizi ve tebaanızı tanımıyoruz. Bir kanaat belirtebilmemiz için zaman gerekli. Ülkenizi gezmeli, halkınızı ve idare şeklinizi tanımalıyız. Madem öyle, size bir dahaki bahara kadar süre. Size vereceğimiz beratla istediğiniz yere girip çıkabilirsiniz. Gezin, görün, konuşun, danışın ve bana kesin kanaatinizi bildirin. Emir hünkârındır.
Şimdi ne yapacağız? İşe nereden başlamak lazım? Sen ne dersin? Ben çarşıdan esnafın hal ve genel durumunu gözlemleyerek başlayalım derim. Bence de uygun. Esnafın ahlak anlayışı, içinde yaşadığı cemiyetin ahlakıyla aynıdır. O halde Osmanlı neymiş? Osmanlı nasıl bir toplummuş? Bir görelim bakalım. Bereketli olsun. Eyvallah. Sağ olun. Bize 3'er okka mercimek tartıver. Affedersiniz. Ben bugün yapmam gereken siftahımı yaptım. Nafakamı çıkardım. Alacaklarınızı yan komşumdan alsanız. O kardeşimiz henüz bugünkü siftahını yapmadı da. Bize 3'er okka mercimek. Hemen getiriyorum. Buyurun mercimeğiniz. Ama biz ikimiz için de 3 okka istemiştik. Evet biliyorum. Size istediğiniz miktarın yarısını takmamın sebebi şu vakit olmasına rağmen yan dükkandaki komşum henüz siftahını yapmadı. Benden istediğiniz miktarın yarısını da oradan alırsanız o da siftah yapmış, nafakasını çıkarmış olur. Hey! Nereye gidiyorsunuz? Duymuyor musunuz? Ezan okunuyor. Camiye gidiyoruz. Peki ya dükkanlarınızı kime emanet ediyorsunuz? Amma yaptınız. O da mı der? Siz buralı değilsiniz galiba. Haydi eyvallah. Bu nasıl iştir? Ben hayatımda böyle şey görmedim. Esnafın bu tavrına aldanmamak gerekir. Belki de bu sadece komşu esnafların birbirlerine tutkunluğundan ibaret. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey mümkün değil ki. Bak bu söylediğin doğru olabilir. Onları bu cemiyetin çekirdeği olarak görürsek yanılmış olabiliriz. Bir devletin temeli adalettir. Osmanlı'nın nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamak için en iyisi onların mahkemelerini ziyaret edelim. Haklısın. Hadi gidelim. Bakalım bizi ne bekliyor. Efendim, Padişah Efendimiz'den beratı olan 2 papaz mahkemeyi görmek istiyor. Gelsinler mi? Tamam, gelsinler.
Anlat bakalım, derdin nedir? Neden şikayetçisin bu adamdan? Kadı efendi, ben bu kardeşimden bir tarla satın aldım. Allah razı olsun, o da bana çok kolaylık sağladı. O halde derdin nedir? Efendim, aldığım bu tarlada çift sürerken orada altın dolu bir küpe rastladım. Küpü alıp tarlasını satın aldığım bu kardeşime götürdüm. Buyur, bu senindir, al dedim. O da ben bu tarlayı altıyla üstüyle sattım. Artık bana helal olmaz deyip kabul etmedi. Halbuki toprağın altından bu küpün çıkacağını bilse satmazdı. Pekala, sen ne diyorsun bu duruma? Durum aynen kardeşimizin arz ettiği gibi oldu. Fakat ben o tarlayı satınca altı ve üstü hepsi içine girer, hepsi onun olur düşüncesindeydim. Nasıl ki üstündeki mahsulden bir hakkım yoksa altındakinden de öyledir. Sizlerin çoluk çocuk neyiniz var? 17 yaşında bir kızım ve 10-12 yaşlarında 2 oğlum var. Ya senin? 19 yaşında bir oğlum var. Başka çocuğum yok. Peki çocuklarınız evli mi? Hayır kadı efendi. Benimki de evli değil. O halde rıza gösterirseniz senin kızını onun oğluna istiyorum. Bu bir küp altını da onlara evlilik hediyesi olarak veriyorum. İtirazı olan var mı? Münasiptir efendim. Bizce de münasiptir. O halde şimdi birbirinize sarılın. Artık akraba sayılırsınız. Allah hayırlı mübarek eylesin. Kardeşim... Uzaktır menzili çok uzun. Girdik yola. Davacı, mimar, İsplanti, davalı Murat Hanoğlu Mehmet. Girdik yola aşk ile. Hasmınla yüzleştirileceksin, ayağa kalk. Mimar İsplanti, dava ettiğin Murat Hanoğlu Mehmet'ten ne gibi bir şikayetin var? Kadı Hazretleri, ben sultanımızın yeni yaptırmakta olduğu caminin mimarıyım. Sultan Mehmet benden yeni yaptıracağı caminin kubbe yüksekliğinin Ayasofya'dan daha fazla olmasını istedi. Bunun için de kubbeyi tutacak bazalt taşlarını çok uzak diyarlardan getirtti. Efendim, ben Hristiyanım. Ayasofya'dan daha büyük kubbeli bir caminin olmasını kendime yediremedim. Ve bir din gayretine gelerek sütunları bir bahaneyle 3 eşit parçaya ayırdım. Bunu haber alan sultan da ihmal ve ihanet suçundan beni cezalandırdı. Demek suçunu kabul ediyorsun. Evet efendim, ediyorum. Peki neden şikayetçisin? Kadı Hazretleri, sultanımız haklıydı haklı olmasına ama benim elimi kestirerek beni evimin rızkını temin edemeyecek duruma düşürdü.
Beni aciz bıraktı. Bu söylenenler için sen ne diyorsun? Hepsi aynı ile doğrudur. Öyleyse cezası da bellidir. Fetvasını almadan yaptığın her işin vebali senindir. Mimarın elini kestirenin eli kesilecek, kısasa kısas yapılacaktır. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Bırak Kadı Efendi. Eğer benim padişahlığımdan korkup bana iltimas gösterseydin ve haksız bir karar vermiş olsaydın, billahi şu hançerimle başını gövdenden ayırırdım. Hünkârım, sen de padişahlığından gururlanıp şeriat mahkemesine saygısızlık etseydin ve kararı dinlemeseydin, billahi şu topuzla başını ezerdim. Davamdan vazgeçtim. İnandım ki bu din hak dindir. Böyle bir adalet ancak Allah katındaki makbul olan dinde olabilir. Ne olur padişahın eli kesilmesin. Müslüman oluyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Madem davandan vazgeçtin, biz de kararımızı değiştiriyoruz. Murat Hanoğlu Mehmet, İspilanti'ye iyi bir ev verecek. Ailesinin geçimini üstlenecek ve bunları hazineden değil, şahsi kesesinden karşılayacak. Kabul ediyorum. Bir millet dürüst, vefalı ve adil olabilir. Gördüğümüz kadarıyla bu millet de öyle bir millet. Ama her millet ahlakıyla ölçülür. Bir milletin ahlakının ölçüsü, kadınları ve onlara karşı takınılan tavırlardır. Yani ne demek istiyorsun? Açık ol. Yani demek istiyorum ki kızlarımızı evlerimizden alıp şu medreselerde okuyan gençlerin yanına Tanrı misafiri diye salalım. Bilirsin, Türkler misafire hayır diyemez. Peki sonra? Sonrası eğer bu medreselerde ilim tahsil eden gençler gecenin bir yarısı kapılarını çalıp Tanrı misafiri olarak kendilerine sığınan kızlara niyetlerini bozacak olurlarsa anlarız ki şimdiye kadar şahit olduğumuz bu vefa, dürüstlük ve adalet fazla kalıcı değil. Suyun yüzeyindeki kabarcıklar gibi her an patlamaya, yok olmaya hazır bir görüntü. Yok eğer ters olursa bizim de kendi değerlerimize ait bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerekecek. Dıgıdık 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 dıgıdık. Hadi Küheylanım şaha kalk. Dıgıdık 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 dıgıdık. Çekilin, savulun, ordu geliyor. Allah 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 Allah. Çekilin yoldan, ben Fatih'im, fethe çıktım. Savulun, Fatih geliyor. Merak etme, kızlarımıza bir şey olmaz. Velev ki medrese öğrencileri niyetlerini bozsalar bile kızlarımızın küçük bir işaretiyle koşar, onların imdadına yetişiriz. Haklısın, endişeliyim. Ama endişem kızlarımız için değil, bizim için. Ya bu sefer de öncekiler gibi üstün bir tavırla karşılaşırsa? İşte o zaman bizim inanç diye bağlandığımız şeyler senin ifadenle suyun yüzeyindeki kabarcıklar gibi yok olacak. İşte bu beni korkutuyor. Duydun mu? Neyi? Sultan Mehmet ünlü bilgin Ali Kuşçu'yu İstanbul'a getirtiyormuş. Asıl haber o değil. Neymiş asıl haber? Alaaddin Tusi ile Hocazade sultanın huzurunda filozofların görüşleri üzerine Gazali'nin iddialarını tartışmışlar. Amma da yağmur yağıyor. Bu havada dışarıda kalana Allah yardım etsin. Peki bu münazaradan kim galip çıkmış? Sultan ikisine de aynı ihsanda bulunsa da Hocazade'yi daha ziyade takdir etmiş.
Desene Alaaddin Tusi'nin sultana darılıp şehirden ayrılması bu sebepten. Galiba. İşte geldik. Babalarımızın bize tarif ettiği yer burası. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Tamam o halde. Başlıyoruz. Hayırdır inşallah. Kim o? Affedersiniz, rahatsız ediyoruz. Ben ve arkadaşım yolumuzu kaybettik. Gece gece nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Bizi bu gece Tanrı misafiri olarak kabul eder misiniz? Ne olacak şimdi? Ne yapalım? Gecenin bir yarısı bu kızları odamıza almak doğru değil. Ama ne var ki onları gece gece dışarıda da bırakamayız. Duydun işte. Tanrı misafiri diyor. Kapımıza geleni geri çevirmek olmaz. He. Haklısın. Hak'tan gelen baş göz üstüne. Buyurun, girebilirsiniz. Hoş gelmişsiniz. Size canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizi odanıza kabul etmeseniz ne yapardık bilemiyorum. Ayakta kalmayın. Şöyle oturabilirsiniz. Acıkmışsınızdır. Ne yazık ki size ikram edecek pek bir şeyimiz yok. Azımızı çoğa sayın. Buyurun. Sizler burada yatabilirsiniz. Biz de perdenin diğer tarafında sabahlayacağız. Korkmayın, rahat olun. Size bizden bir zarar gelmez. Şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. O halde yatalım. Allah her şeyi görendir. Rabbimiz bizleri cehennem azabından korusun. Muhakkak ki cehennemin ateşi çok daha şiddetlidir. Bizleri bir anlık zevklerin çukuruna düşen ahmaklardan eylemesin.
Hala en ufak bir şüphe kaldı mı? Kızlarımızın anlattığı ortada. Daha neyi araştırıyoruz? Peygamberlerin vaaz ettiği böyle bir toplum anlayışı değil miydi? Evet ama bir de Hristiyan mahallelerini görmemiz gerekmez mi? Bakalım onlar nasıl etkilenmişler. Belki de sultan sadece kendi halkına karşı adil. Belki de Müslüman halk din taassubu yapıyor. Hristiyanlara karşı zulmedilmediğini nasıl bilebiliriz ki? Şahit olduğum onca olaydan sonra söylediklerine ihtimal bile vermiyorum ama kalbimde en ufak bir şüphe kalmasın diye seninle gelip Hristiyan mahallelerini de göreceğim. İmanımızın kurtuluşu bu söylediklerimin doğru çıkmasına bağlı, öyle mi? Yüce İsa bize acısın. Affedersiniz papaz efendilerim. Birazcık sarhoşum da. İlahi Yorgo, sen ne zaman ayık oldun ki? Ses yok. Gürültü yasak. Yorgo, sen yasak dinler miydin? Yorgo gürültü yapmayacak. Kimseyi rahatsız etmeyecek. Nara atmayacak. Yorgo söz verdi. Yoksa onu alıp içeri tıkacaklar. Şşş, gürültü yok. İlahi Yorgo, sen değişmez misin hiç? Aman Tanrım! Yüce İsa aşkına! Demek siz de hapisten çıktınız. Sizi de salıverdiler. Aziz peder, sizi gördüğüme çok sevindim. Nereye gidiyordun? Seni yolundan alıkoymayalım. Kiliseye gidiyordum aziz peder. Kız kardeşimin bir erkek çocuğu oldu. Onun vaftizi yapılacak. Ben de vaftiz babası olacağım. Osmanlı dini özgürlüğümüzü tanıyor mu? Hristiyanlara Müslüman olmaları için baskı yapmıyor mu? Ne diyorsunuz aziz peder? Bilakis şimdi herkes daha özgür. Herkes ibadetini özgürce yapabiliyor. Hatta bizi Latin belasından bile kurtardılar. Kendi dinimizi yaşamamıza izin verdiler. Hiçbir şikayetiniz yok mu yani? Nasıl olsun? Benim gibi fakir olup da evi olmayanlara ev bile verdiler. Yediğim ekmek, aldığım hava benden davacı olur sonra. Peki, sen daha fazla kiliseye geç kalma. Hadi, yolun açık olsun. Sağ olun aziz peder. Sizler de aramıza hoş geldiniz. Özgürlüğe kavuştuğunuza sevindim. Özgürlüğüme kavuştuğuma ben de sevindim. Ben de. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet, galiba aynı şeyi düşünüyoruz. Hoş gelmişsiniz. Gezdiniz, gördünüz. Şimdi söyleyin bakalım. Benim ülkem ve halkım hakkında ne düşünüyorsunuz? Hünkârım, gördüklerimiz ve bildiklerimiz sizce malumdur. Çünkü halk sizin halkınız, devlet sizin devletiniz. Bize malum olan şudur ki, bu millet, bu devlet, bu ahlak üzerine yaşamaya devam ederse,
Osmanoğullarının varlığı ilelebet payidar olacaktır. Böyle bir ahlaka ve yaşayışa sahip insanların dini de elbette hak dindir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين والحمد لله رب العالمين. استووا واتسلوا رحمنا ورحمكم الله. استووا واتسلوا أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله